kapkalın ucu var. Hortum yani. Bunu nasıl o kadar kotun üzerinden iç çamaşırı var, bu kadar özel bölgesini getirip de yani bağırsaklarına geçecek kadar yapacak. Nasıl Sadece yapacak bunu? bağırsak mı? Bunu söylemek de istemiyorum. Bağırsak, mide, böbrekler, akciğer hiçbir şey kalmamış. Akciğerine tüp takıldı ya. Bazen en güvenli sandığınız yerler, en savunmasız olduğunuz anlarda birer suç mahalline dönüşür. Anne babaların çocukları hayata atılsın, bir meslek öğrensin diye emanet ettiği o atölyeler, gün gelir geri dönüşü olmayan bir karanlığın kapısı olur. Tıpkı Şanlıurfa Bozova'da 15 yaşındaki Muhammed'in başına gelenler gibi. Bu sadece bir çocuğun trajik sonu değil, şaka adı altında işlenen, dünya tıp literatürüne geçen bir caniliğin ve geride kalanların hikayesidir. Şanlıurfa'nın Bozova ilçesi 14 Kasım 2025 Cuma günü saat 16.30 sıralarında bir çocuğun hayatının en karanlık dakikalarına sahne oldu. 18 Haziran 2010 doğumlu Muhammed Kendirci henüz 15 yaşındaydı. Lise 3. sınıf öğrencisi olan Muhammed, mesleki eğitim merkezleri kapsamında ilçedeki bir marangoz atölyesinde zorunlu stajyer olarak çalışıyordu. Akşamları dışarı çıkmayan, geniş bir arkadaş çevresi olmayan, ailesine ve evine bağlı, sessiz ve kendi halinde bir çocuktu. Atölyede kalfa olarak çalışan 20 yaşındaki Habib Aksoy'u kendisinden büyük olduğu için bir abi olarak görüyordu. Muhammed Kendirci, babasını kaybetmiş olan Habib'e karşı oldukça iyi niyetliydi. Hatta olaydan kısa süre önce ailesine yakında askere gidecek, ona harçlık verelim, eve yemeğe çağıralım diyecek kadar saf ve temiz niyetliydi. Ancak o gün o marangoz atölyesinde yaşananlar ne insanlığa ne de vicdana sığdı. Atölyede talaş temizliği için kullanılan yüksek basınçlı hava kompresörü 15 yaşındaki çırağın sonunu hazırlayan bir işkence aletine dönüştürüldü. Muhammed Kendirci, Kalfa Habib Aksoy ve kimliği öğrenilemeyen bir başka kişi tarafından etkisiz hale getirildi. Ardından makat bölgesine yüksek basınçlı kompresörle hava basıldı. Bu eylem sonucunda çocuğun iç organları saniyeler içinde geri dönülemez şekilde parçalandı. Yaşanan bu vahşet, ölüm şekli ve uygulanan yöntem bakımından dünya tıp ve suç literatürüne girdi. Kapalı kapılar ardında bunlar yaşanırken dışarıdaki herkes kendi işindeydi. Ta ki o kompresörün sesi kesilip derin bir sessizlik dükkanı kaplayana kadar. Ne oldu oğluma, ne oldu? Yenge işte makasından. Ya nasıl böyle bir şey göz yumarsınız ya? Nasıl böyle bir şey göz yumarsınız? Siz bir sürü kişi oradasınız. 8 kişi oradasınız. Ben de ki Mehmet abi bu çocuğun sesi gelmedi mi? Sen duymadın mı? Abla ben şakalaştıkla dediği zaman benim beynim atıyor. Olayın gerçekleştiği atölyede normal şartlarda 8 kişi çalışıyordu ve olay günü büyük çoğunluğu oradaydı. Ancak kompresörün çıkardığı o yüksek sese ve bir çocuğun acı çığlıklarına rağmen hiç kimse bir şey görmediğini, duymadığını iddia etti. Atölyenin ustası Mehmet o sırada müşteriyle konuştuğunu ve hiçbir şey duymadığını ileri sürdü. Yemek yemeye gelmeyen tek kişinin Muhammed olduğunu ve neden olay yerinde olduğunu bilmediğini beyan etti. Diğer iş arkadaşları ise olay anında orada olmadıklarını, Muhammed'i sonradan yerde yüzüstü yatarken gördüklerini, yardıma koştuklarını ve pantolonunun düzgünce giyinik olduğunu iddia ettiler. Oysa Muhammed, maruz kaldığı o devasa iç basınç nedeniyle olay anında altına kaçıracak ve kusacak kadar ağır bir fiziksel travma yaşamıştı. Bu, kot pantolonun üzerinden birkaç saniyelik bir şaka neticesinde gerçekleşecek fiziksel bir hasarın izlerinden çok daha fazlasıydı. Olay günü Muhammed'in babası Ahmet Kendirci, saatler ilerlediğinde oğluna ulaşmak için iş yerini aradı. Muhammed nerede? Baba sorusuna bir cevap alamadı. Telefondaki çırağın babanın oraya geliyorum demesi üzerine yanındakilere babası geliyor lan diye fısıldaması, atölyede bir şeylerin gizlenmeye çalışıldığının ilk somut kanıtıydı. Kısa süre sonra patron babayı arayarak doğrudan hastaneye gitmesini söyledi. Baba hastaneye vardığında oğlunun karnının bir davul gibi şiştiğini gördü. 15 yaşındaki Muhammed acı içinde kıvranarak babasına sadece 2 kelime söyleyebildi. Baba, acıyor. Baba bu acı dolu sahneyi yaşarken hastanenin koridorlarında
başka bir ihmal gerçekleşmekteydi. Muhammed ilk olarak Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ardından durumunun ciddiyeti nedeniyle Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Baba Ahmet Kendirci, anne Nebiye Kendirci'yi arayarak doğrudan hastaneye gelmesi gerektiğini söyledi. Annesi, marangozhanede çalışan oğlunun eline bir şey battığını düşünerek hastaneye koştu. Oğlunu gördüğünde durum şuydu. Yüzü sapsarı olmuş, ayaklarına kadar şişmiş ve üzerinde kusmuk kalıntıları vardı. İş yeri sahibi yanındaki 2 elemanla hastaneye geldiğinde anne, "Ben onu size emanet ettim. Benim çocuğum öğrenci ve en küçüğünüz. Emanetime böyle mi sahip çıktınız?" diyerek feryat etti. Patronun geveleyerek hava vermişler demesi ve olayın boyutunu açıklaması üzerine anne acıdan elini koltuğa vurdu ve parmağı yerinden çıktı. Kendici'nin torunu, Ahmet Kendici'nin oğlu, Nuri ve Mustafa Kendici'nin yeğeni, Ahmet Kendici'nin vefat etmiştir. Muhammed, durumunun daha da kötüleşmesi üzerine Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Ve olay ancak burada adli vaka olarak kayıtlara geçebildi. Olayın 2. günü gözlerini açtığında kendisini bekleyen ailesini görünce heyecanlandı. Nabzı hızla yükseldi. Doktorlar odayı boşaltsa da Muhammed ailesini tekrar yanında görmek istedi. İç organları yanan çocuk annesine bakarak "Açım, bana yemek vermiyorlar" dedi. Canı muz ve mandalina çekmişti. Annesi ona "Deden gibi bağırsak ameliyatı olmuşsun annem. Bir gün daha bekle, sana her şeyi vereceğim" diyerek teselli etmeye çalıştı. Muhammed bu kez su içmek istedi. Doktorlardan izin alarak oğluna su içiren anne, "Sana ne oldu annem, için kavrulmuş" deyince yaşadığı dehşeti ve kendisine bunu yapanları şu sözlerle haykırdı. "Anne, o bu çocukları var ya." Oğlunun kendisini yormasını istemeyen anne, iyileştikten sonra her şeyi halledeceklerini söyledi. Fakat Muhammed'in çoğul eki kullanması dosya için kritik detaylardan biriydi. Vahşetin hukuki boyutu derinleştikçe olayın arkasındaki ihmaller zinciri gün yüzüne çıkmaya başladı. Muhammed'in olay anında üzerinde bulunan ve en kritik adli delil niteliği taşıyan pantolonu ile iç çamaşırı Bozova Devlet Hastanesi'nde de ortadan kayboldu. Aile durumu sorgulayıp başhekimiyle iletişime geçtiğinde kıyafetlerin hastane personeli tarafından çöpe atıldığı söylendi. Bu skandalın ardından şüpheler daha da büyüdü. İlk müdahalenin yapıldığı hastanenin başhekiminin şüpheli kalfa ile aynı soyadı taşıması aile ve avukatların dikkatini çekti. Bozova Devlet Hastanesi'nde görevli bir hemşire ile 2 temizlik personeli delil niteliğindeki pantolonu çöpe attıkları gerekçesiyle valilik ve savcılık talimatıyla açığa alındı. Soruşturmaya jet hızıyla gizlilik kararı getirildi. Bu karar nedeniyle aile avukatları resmi otopsi ve adli tıp raporlarının tamamına uzun süre ulaşamadılar. Avukatlar ilk sevk edilen hastanelerde sadece 2,5 sayfalık son derece eksik ve yetersiz raporlar düzenlendiğini aktardı. Hastaneye götürüyor. Hastanemiz zaten tamam, Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan. Tam teşkilatlı bir hastane bize verdi. Adıyaman yolu üzerinde, Bozova'ya yakın. Her şeysi dört dörtlükte ama hastane başhekimi ve yönetimi o hastaneyi dağıttılar. Ne tomografi var, ne ultrason var. Hiçbir şey yok. Tüm bu karartma çabalarının ortasında Muhammed solunum cihazına bağlanarak hayatının en zorlu 5 gününe adım atıyordu. Abla Yağmur Kendirci, kardeşinin o son anlarını ve yarım kalan hayallerini şu sözlerle anlattı. "Kardeşim ambulanstan indirilirken karnı çok şişti ve acıdan inliyordu. Ameliyattan sonra gözünü açtığında muz ve mandalina istedi. Ben o günden beri ağzıma mandalina ve muz sürmedim. Çünkü onu kardeşime yediremedim. Kaç ay geçti. Daha kendimize gelemedik." Kardeşimin hayalleri vardı. En büyük hayali beden eğitimi ve spor yüksekokuluna gitmekti. Sınavlarına hazırlanıyordu. Hayalleri yarım kaldı. Biz canımızı kaybettik. Olayın ilerleyen günlerinde Muhammed odada sadece annesi, babası ve doktoru varken "Anne biliyor musun? Benim bugün son günüm. Yakışıklı bir doktor geldi. Beni buradan çıkaracakmış" dedi. Odadaki doktor "Burada benim dışımda kimse yok" dese de Muhammed "Hayır, beni buradan çıkaracağını söyledi" diyerek ısrar etti. Aynı gün
diyalize bağlanması beklenen talihsiz çocuğun kalbi durdu. Doktorlar tam 8 dakika boyunca kalp masajı yaparak onu hayata döndürmeye çalıştılar. Ancak beyni ve tüm hayati organları yüksek basınçtan dolayı tamamen iflas etmişti. Hayata tekrar döndürülen Muhammed Kendirci entübe edildi. Fakat doktor aileyi kahreden o son sözü söylemişti. Her şeye hazırlıklı olun. 19 Kasım 2025 günü Muhammed Kendirci daha fazla dayanamayarak hayata gözlerini yumdu. Cenazesi yapılan otopsinin ardından Bozova Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Muhammed toprağa verilirken dışarıda serbestçe gezen katilin şaka savunması adalet duvarında yankılanacaktı. Katil zanlısı Habib Aksoy, olayın hemen ardından ilk aşamada serbest bırakılmıştı. Soruşturmadaki bu ciddiyetsizlik üzerine savcılık itiraz etti ve hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Fail, yurt dışına kaçmaya çalışırken başka bir şehirde yakalanarak tutuklandı. Habib Aksoy, mahkemedeki ifadesinde suçu küçümsemek amacıyla "Çelme takarak düşürdüm. Elimle beline bastırıp kıyafetin üzerinden hava verdim. Şaka yapıyordum" şeklinde bir savunma yaptı. Ancak Esra Ezmeci ile Yeni Baştan programının 24 Şubat 2026 tarihli yayınında yapılan canlandırmalar bu savunmanın asılsız olduğunu ortaya koydu. 3-5 saniyelik kot kumaş üzerinden tutma eylemiyle bir insanın iç organlarının bu derece parçalanması fiziksel olarak imkansızdır. Bu hale gelmesi imkansız. İmkansız. Biz de onu söylüyoruz. İmkansız. Pantolon, kot durduruyor ve bu bir yere temas ettiğinde hava duruyor. Burada denediğimiz kompresör tabancalı bir kompresör. Dükkanınızdaki, marangozhanenizdeki kompresörde bir tetik mekanizması yok. Yani borunun, hortumun ucunda bir mekanizma yok. Direkt hortumdan hava geliyor. Kim açmış kompresördeki o havayı? İşte ben görmedim ama Habib'in açtığını söylüyorlar. Bu hasar ancak çocuğun tamamen zapt edilmesi, ellerinin bağlanması ve kompresör hortumunun doğrudan vücuda temas ettirilerek uzun süre yüksek basınç uygulanmasıyla mümkündü. Ve bu eylem tek kişi tarafından yapılamayacak kadar çaba gerektiriyordu. İş yerinde güvenlik kameraları yoktu. Yalnızca yakındaki benzin istasyonunun kamerasına Muhammed'in hastaneye taşınan görüntüleri yansıdı. Muhammed'in 1,5 yıldır staj yaptığı iş yerinde tek bir kamera bile yoktu. 15 yaşındaki çocuk sonradan şaka yaptım diyen iş güvenliği eğitimi almış bir kalfanın insafına bırakılmıştı. Ama siz de hak verirsiniz ki burası bir taziye evi. Sessizce bu dakikadan sonra dualar eşliğinde, Muhammed'imize, meleğimize dualar eşliğinde Dava ve soruşturma süreci hala aktif olarak devam etmektedir. Henüz duruşması görülmemiştir. Katil zanlısı hakkında verilmiş nihai bir ceza kararı bulunmamaktadır. Kalfa Habib Aksoy şu an cezaevinde tutuklu olarak yargılanmaktadır. Olaya yardımcı olduğu iddia edilen ikinci kişi hakkında bilgi verilmemiştir. Muhammed'in babası Ahmet Kendirci, Adalet Sarayı'nın önünde şu sözlerle isyan ediyordu. "Hayatımda ilk kez emniyet gördüm. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Hala olayın şokundayız. Gizlilik kararı elimize ulaştı. Biz talep etmedik. Bu basıncın ne kadar etkili olduğunu o fail biliyordu. Bu bir şaka değil, bu bir cinayettir. Çocuğumuz çok saygılıydı. Sessiz bir çocuktu. Öğrenciydi. Zorunlu olarak oradaydı." Bugün Muhammed Kendirci'nin dosyası çocuk iş gücüne sömürüldüğü, denetimsiz atölyelerin birer suç mahalline dönüştüğü sistemin en acı sembollerinden biridir. MESAM kurulduğundan bu yana iş cinayetine kurban giden çocuk sayısı Muhammed ile birlikte 16'ya yükseldi. Ailesi ve hak savunucuları sanığın taksirle öldürme ya da kaza bahanesiyle hafif bir ceza almaması için adalet mücadelesini sürdürüyor. Dosyanın neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış işkence veya kasten öldürme suçuna evrilmesi ve verilecek kararın Türkiye'deki tüm çocuk işçiler için emsal teşkil etmesi talep ediliyor.
Olan benim gül gibi oğlum, fidan oğlum oldu. Herkes yerinde, benim oğlum yok ortada. Pantolonum bile yok. Belki pantolon olmuş olsaydı konuyu çözerdi. Çözebilirdi. Pantolon da yok.